Palmiyeli yollar, sonsuz plajlar ve dev oyun parkları. Gold Coast tam anlamıyla bir tatil cenneti. Burası yazın herkesin rüyası. Peki kışın nasıl? Bomboş sokaklarla ölü bir şehir mi? Yoksa turistler olmadan daha mı güzel? Gold Coast'a kışın gelmeye değer mi? Bu arada biz İrem ve Emir, karavanımız Beluga ile Avustralya'yı geziyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Hazır mıyız? Taksinin gelmesine 2 dakika kaldı. Tesla geliyormuş hem de. Gel. Her şey tamam sanırım. Her şey tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şansa bak, Queensland eyaletinde bütün otobüsler, trenler, her şey 50 sente indi. Yani trene atlayıp sadece $1 2 kişi Gold Coast'a gidebiliriz. Ama şunu fark ettik ki, karavandaki eşyalarımızın hepsini, tavaları, tabakları, hatta kahve makinesini bile taşımıştık buraya. Bunların tamamını trenle Gold Coast'a götürmemiz imkansız. Düşündük, taşındık ve çözüm bulamadık. Uber çağırdık. Kullanmadan arka koltukta gitmek nasıl? Yani biraz ilginç hissediyorum. Ben kullanmaya çok alıştım. Ayağım bir frene basmıyor değil. Passenger princess olmak böyle bir. Sen şimdi her zaman böyle mi yaşıyorsun? Güzelmiş, çok rahatmış. Hayat bu sıralar bize sık sık limonlar veriyor. Karavanın tamir süreci uzayınca madem Airbnb'de kalmak zorundayız, o zaman Gold Coast'ta kalalım dedik. Sigortadan sürpriz tatil çıktı yani, anlayacağın. Oh, geldik. Günaydın. Bugüne her zamanki gibi karavanda başlamadık. Bu bir önceki Airbnb'ye göre biraz daha küçük. Ama kapıdan girer girmez manzara o kadar büyülüyor ki başka şeyleri görmüyorsun. Ama yine de küçük bir tur yapalım. Sağ tarafta küçük bir mutfak var. Buradaki otel odalarında böyle minik mutfaklar oluyor ve bu çok kullanışlı. Çünkü mesela biz sürekli dışarıdan yemek istemiyoruz. Daha sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Burada yemek yapabiliyoruz. Basit bir şekilde sadece temel ihtiyaçlar var. Bir tane mikrodalga, minicik bir buzdolabı. Bizim karavandaki bile bundan daha büyük. Küçücük bir lavabo, minik bulaşık makinesi, dünyanın en eski elektrikli ocağı, kettle, tost makinesi gibi temel şeyler. Bir tane airfryer olsaymış süper olurmuş ama yok. Sol tarafımda gizemli bir kapı var. Açılmıyor, kilitli. Diğer tarafta başka bir oda var ve gerektiğinde bu ikisini birleştirip daha büyük bir oda olarak kullanmak üzere. Şimdilik bizim orada tanımadığımız komşularımız var. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz masa ve odanın gerçek yıldızı balkon. Göz alabildiğine okyanus. Şu an 7. kattayız. Bu tarafta da yatak odası var. Yatak odasında bol bol dolap var. Tabii ki hemen yerleştik. Burada da yerlere kadar cam yapmışlar. Yani şurada uyurken bana çevirdiğin an bu manzarayı yine görüyorsun. Bir dakika. Banyodaki aynayı göstermem lazım. Çok beğendim. Bak şimdi. Işıkları var. Hem de rengi değişiyor. Bu turu bitirmeden önce son durak havuz. Ve jacuzzi. Sanırım bizim bendeki tek eksiği buldum. Hatta. Bakın kış ya. Kış tatili deyince eğer aklına kayak geliyorsa benim kış tatilinden kastettiğim bu. Artık odaya çıkacağız, hazırlanacağız ve daha sonra Surfers Paradise'a. Two hours later. Ben hazırım, çıkabiliriz. Koridor eski filmlerdeki gibi yerlerde halı flex falan var. Koridor halıları niye hep böyle çirkin kokuyor? $35 açık büfe kahvaltı varmış ama sanırım bize gerek yok. Türkiye'de olsa bedava olurdu, dahil olurdu. Burası Surfers Paradise'ın ana caddesi. Ve burası yazın tıklım oluyor. Adım atacak yer olmuyor. Şu an bomboş diyebilirim. Çok sakin. Gördüğüm en sakin hali bu. Turistik olduğunu nasıl belli? Her yer turistler için yapılmış. 10 dakikada bir dondurmacı ve çocuklara satacak bir şeylerle dolu. Burada da bir oyun yeri var.
Burası çok meşhur. Burası resmen Avustralya'nın Hello Kitty'si değil mi ya? Hello Koala. Şurada poz versene, Instagram pozu. Şahmat. Kaybetmişim. Çok hızlı oldu. Where is Follow? Ama bu oyunda çok iyiydi. Ama bu sefer başka bir şey arıyoruz. Aslında Woody arıyorum. Yes. Aha inek arıyorum. Şu işte. Orada. Rosie hemen kameraya geldi yalnız. Cutest dog. You're the cutest one. Hi. You're so cute. See you later. Rosie çok tatlıydı. Küçücük. Ne kadar kamerayı sevdi değil mi? Direkt Evet. baktı, normalde kaçıyorlar. Bir YouTuber doğuyor. YouTuber köpek. Artık onların da vlog olacak. Vlog. TGI Fridays'de bugün 5 dolara margarita kampanyası varmış. Birazcık bir şeyler atıştırmak, birazcık da dinlenmek için TGI Fridays'e geldim. Benim kokteylimde pembe kalpli şekerler var. Bu harika. İnanmıyorum ya. Şu kenarlarına tuz değil şeker koymuşlar. Bu yeterince tatlı içindeki. Benimkiler tuz. Bu çok net tuz yani. Seninki güzel Çok mi? güzel. Denemek ister misin? Ben de seninkinden deneyeceğim ama bayağı tatlı gözüküyor. Bu meyve suyuna birazcık şeftali koymuşlar gibi. Sadece şurasını beğendim. Afiyet olsun. Sana bunu yapamam. Thank you. Biz buraya happy hour değerlendirmeye geldik. Bunların her biri 6 dolar. İçecekler 5 dolar. Neredeyse bedava. Değil mi? İnsan kötü derken utanıyor biraz. Evet, Beş dolar evet, çünkü. evet. Eleştiremiyorum. Normal fiyatı 22 dolar menüde. Twisted patates söyledik. Doktor bu ne? İnsan yiyecek insan. Böyle bir şey. Sanki Lay's'in taze taze yapılmış haline benziyorlar. Çok güzel Onu gözüküyor. diyecektim ya. Tam onu diyecektim. Bu bir Lay's değil mi ya? Lay's'i arkada yapıp getirmişler bize. Bu neydi? Hazırız. Başarılı. Patates kızartması da güzel. Bir margarita parasına biz 2 margarita 2 sahip. Resmen. 6 dolar iyi ya. Yani ne olursa olsun iyi. 6 dolar iyi ama Türk lirası iyi değil. Vibe'ı çok güzel. Ama ben şu 3 sostan ikisini beğenmedim. Kokteyli beğenmedim. Patatesi çok beğendim. Bir yerin büyük şehir olması için benim kriterim farklı bir toplu taşıma olması. Yani tramvay olur, metro olur, metrobüs olur. Otobüs dışında bir toplu taşıması varsa orası benim için büyük şehir demek. Biz Gold Coast'un büyük şehir olduğunu uzun süre kabul etmedik. Sanki Brisbane'ın yanındaki bir sahil beldesi gibiydi ama hiç öyle değil. Çok büyük bir şehir. Bir sürü yaşayan insan var. Kendi treni var, treni var. Büyük alışveriş merkezleri var. Aklına gelebilecek her şey var. Miami'nin Avustralya'daki hali diyebiliriz. Bence birazcık daha güzel. Ama daha Miami'ye gitmedik. Biraz rüzgarlı ama hava bayağı iyi. İş için bayağı iyi. Biz en son Gold Coast'a geldiğimizde yaz aylarıydı. Noel zamanıydı. Yılbaşı zamanı Avustralya'nın en kalabalık, en popüler sezonu. Hem dünyanın kalanında kışken burada yaz oluyor, hem de Avustralya yeni yıla ilk giren ülke. Biz de bir Avustralya geleneği olarak yeni yıla sahilde girmiştik. Herkes kendinde olmayanı sever ya hani, Noel zamanı eğlence parkında yapay kar yağdırmışlardı. Noel anneyle, kardan adamla ve elflerle birlikte fotoğraf çektirip içimizdeki çocuğu eğlendirdikten sonra karavanlı kurabiye görünce onu da denemeden geçemedik. Gold Coast'ta yazın bir sürü etkinlik oluyor. Mesela hemen deniz kenarında panayır kuruluyor. Panayırda yerel sanatçılar, küçük işletmeler ve bol bol sokak lezzetleri var. Kulağımıza çok tanıdık bir melodi geldi ve hemen ardından muhteşem kokular. Kokuyu takip edince de kendimizi kebapçının önünde bulduk. Ama geçen yaz ile bu kışın arasında çok büyük bir fark var. Gold Coast'un en ünlü plajında şu an sörfçüler değil, iş makineleri var. Çünkü geçenlerde yaşanan siklon ve onun yarattığı dev dalgalar sahilleri mahvetti. Yüksek tepeler ve uçurumlar oluşturdu. Şu anda iş makineleri plajı dengelemeye çalışıyor. Kumdan kaleler yaparken oynadığımız kepçeler, kürekler, oyuncak iş makinesi şu an sahilde gerçek olarak orada. Çocuk olarak burada olsaydım büyük ihtimal oturur bütün gün bunu izleyebilirdim. Hatta oyuncaklarını elinden alıp oynamak da isteyebilirdim. Oyuncaklarını ellerinden alamasak da henüz düzeltmedikleri bu kum tepeleriyle oynamak aşırı eğlenceli. Göründüğünden daha yüksek, göründüğünden daha dik. Çok eğlenceliydi, bir daha yapalım mı? Bilmiyorum kameradan ne kadar gözükebiliyor ama bu tepe benim boyumdan çok daha büyük ve bu düzeltilmiş hali. Bu kum tepelerinin 9 hatta
Bazı yerlerde 12 metreye ulaştığı söyleniyordu. İnerken gözünle gördüğünden çok daha dik hissettiriyor. Çıkması birazcık daha zor ama çok güzel. Oh, ayakkabının içi kum dolu. Bütün beach'i getirmişsin. Azıcık bir rüzgar var ama mükemmel bir hava var. Gerçekten öyle. Hiç kış gibi hissetmiyorum. Zaten o yüzden her kış sanırım bu taraflara kaçıyoruz. Biz Avustralya'ya 2018'de geldik. 2019'da Queensland'i keşfettik. Yani Gold Coast ve sonrasını biz 2019'da keşfettik. O yıldan beridir eğer ki imkanımız varsa kışları bu taraflara geliyoruz. Tabii Canberra'da oturduğumuz, iş kurup çalıştığımız dönemlerde yaklaşık 4 yıl buraya hiç gelemedik. Ama her kış bunun özlemiyle yanıp tutuştuk. Çok dalga var ya. Burası her gün böyle. Sanırım Surfers Paradise denmesinin bir sebebi var. Banktan şezlong var şurada. Kalalım bu arada. Geç bakalım. Gidiyor musun? Burada da var. Kaptırdın mı? Kaptırdım. Ama olamaz. Ufaktan bir sağa sola bakalım mı ne yesek diye. Gezmenin bir kısmı yemek yemek değil mi ya? Ben gezerken sürekli acaba şunu mu yesek, bunu mu yesek diye düşünmekten sağa sola odaklanmakta zorlanıyorum. O yüzden arada bir yemek yememiz lazım. Steak night. Acaba orada mı yesek? Gayet güzel gözüküyor. Seçeneklerden bir tanesi bu olsun ama biz yolumuza devam edelim. Okyanusun buradaki kısmı yüzmeye çok uygun değil. Surf için güzel ama içerilerde çok daha farklı plajlar var. Burada 400'den fazla kanal var. Bu kanallarda da su sporları yapılıyor. Jet ski turları yapılıyor. Yüzmek, piknik yapmak, daha sakin takılmak için de nehirler var. Her tatil yeri gibi her yerde geçici, kalıcı, dövmeci, piercingci var. İnsanlar hep tatilde yaptırıyor değil mi öyle şeyler? Dövme özellikle sürekli tatilde yapılan bir şey. Benim de öyle. Evet. 2 dövmemi de tatilde yaptırdım. Ben Türkiye'de yaptırdım ama bence tatil sayılabilir. Yiyecek çok fazla seçenek olunca insan seçmek için de daha çok vakit harcıyor. Ben steak istiyorum galiba. Protein, mantıklı. Ben karb istiyorum ama sanırım Emir'e katılsam daha iyi olacak. Sanırım aylarca et yemesem ben fark etmem. Ama Emir'in yanında daha çok et yemeye başladım. Ben bir gün et yemesem hemen fark ederim. Protein karbonhidrat savaşında orta yolu yine Asya mutfağı buldu. En sevdiğimiz mutfaklardan bir tanesi. Burayı denemeden geçmek istemedik. Dışarıdan kendi içkimizi getirebiliyormuşuz bu restorana ama sadece şarap. Gidip bir şişe şarap alıp geleceğiz. Avustralya'da bu çok yaygın. İçeride alkol satıp satmamalarından da bağımsız olarak dışarıdan kendi içkini getirebiliyorsun. Böyle yerlerde alkol ruhsatı gibi bir duruma da gerek kalmayabiliyor. Çünkü kendileri içeride alkol satmasa da senin getirmene izin verebiliyorlar. Veya içeride satıyorlarsa da bu seçeneği sunabiliyorlar. Örneğin içeride bir kadeh şarabı 20-25 dolara içmek yerine biz şimdi gidip çok daha ucuza bir şişe şarap alacağız. İstersek kalanını da geri götürebiliyoruz. Şurada. Şuradan geçeceğiz. Hani böyle ne istediğini bilemezsin, şunu mu yesek, bunu mu yesek düşünürsün. Bir tanesini duyduğunda dersin ki böyle, evet bunu istiyormuşum ama bilmiyormuşum. Dolaptan alalım. Ah işte benim. Hey, how are you? Good, thank you. Yourself? Good, thank you. Just that one for today. No problem. Birazdan yemekten sonraki benim duruşum. Hadi çok acıktım. Thank you. Ben pad thai aldım. İçindeki yer fıstığı tadına ve tatlı tuzlu dengesine bayılıyorum. Ağızda eriyen yumuşacık noodle, üzerindeki çıtır çıtır soya filizi, limondan gelen asitlik ve en son hepsini tamamlayan yer fıstığı parçaları. Bir yemek daha ne yapsın ya? Genelde sevdiğimiz şeyleri evde de yapıyoruz. Ama itiraf ediyorum, kaç kez denedik ama bunu beceremedik. Hiç dışarıda yediğimiz gibi olmadı. Emir şefin tavsiyesiyle adını bile okuyamadığım bir yemek söyledi. Beklediğimden biraz küçük geldi. Biraz daha sulu bir yemek bekliyordum. Bir sürü baharatla zenginleştirilmiş köri soslu deniz ürünleri. Eminim tadı güzeldir ama çok da fotoğraflık gözükmüyor açıkçası. Ama kokusu muhteşem. Başlangıç olarak yer fıstığı soslu roti almıştık. Başlangıç olarak söylediğim için getirmediler. Onu başlangıç getirseler biz boş boş beklemeseydik daha iyi olurdu ama. Önce ana yemeklerimizi yiyeceğiz. Sonra başlangıç gelecek. Nasıl fikir? Bence bunu Türkiye'de uygulamaya başlamamız lazım. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursan çok mutlu oluruz. Yarın Beluga'yı almaya gideceğiz. Haftaya karavanda görüşürüz.